Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabak sıyırma yapacağız. Şöyle bir tane kabağım var elimde. İkiydi, birini kızarttım, kızartma olarak tükettim ve tek kaldı. Bu garibanı da kabak sıyırma olarak değerlendireceğim. Malzemelerim: bir kabak üzerine kuru soğan, yeşil soğan, sarımsak, limon, olmazsa olmazımız limon suyu. Hemen başlayalım. Daha da var malzemelerimiz ama bununla başlayalım. Kabak sıyırmamızı hazırlamaya. Ne diyoruz? Önce kabağımızın kabuklarını soyalım ve sıyırmaya başlayalım. Şöyle bir yer açalım kendimize. Şöyle şu kısım biraz beklediği için yumuşamış. Hemen kabuklarını alıyoruz. Şöyle, kırtıklı yerine getirmişik. Önce bu kabuklarını atalım şuradan. Çok kolay bir şekilde yapacağız. Kabağımı soydum. Hemen şimdi sıyırma işlemine geçeceğim. Bakın şimdi şöyle ince ince şeritler haline getireceğiz. Fırçalayı döne döne bu kabağı sıyıracağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Çekirdekli kısmı almıyoruz. Çekirdeklerini bırakacağız. Sadece çekirdeksiz yerlerini böyle sıyıracağız. Gördüğünüz gibi sıyırdık, hazırladık. Bu hazır. Hemen şimdi limonumuzu kesiyoruz. Şöyle bir yarım limon yeterli. Az olduğu için. Hemen bir yarım limon şöyle sıkıyorum. Karıştıralım limonla beraber. Hem kararmayacak hem bu limonları içinde kalacak. Yani limonlarıyla birlikte pişireceğiz. Bu hazır. Şimdi kenarda beklesin. Burada da bir kuru soğanımız, yeşil soğanımız ve sarımsak var arkadaşlar. Soğanları bahçeden çıkardım. Şöyle tencereme hemen alıyorum. Hemen kuru soğanı doğrayacağım şimdi. Şöyle uzun uzun, bakın bu şekilde doğrayacağız. Büyük olanı doğradım. Şimdi bunları sonradan ilave edeceğiz. Yeşil yerlerini. Ama bu kafa kısımları ziyan olmasın. Hadi onları da doğrayalım. Burada da yeşil sarımsağımız var ama kafaya yatmış tabii ki de o da. Hemen ondan da şöyle doğruyorum. Kabuk yerlerini alıp da şöyle 2-3 diş doğramam yeterli olacak. Bunu da doğrayayım. 4. dişi doğradım ufak ufak diye. Birazını bırakacağım. Bu sapları da ayrıyetten sonradan doğrayacağım. Şimdi hemen başlayalım yemeğimizi hazırlamaya. Hemen ocağımı yakıyorum. Tenceremi koyuyorum. Tenceremin içine sıvı yağ dökeceğiz. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tabii ki imkan doğru tutma, bende olmadığı için şimdi ben biraz bol sıvı yağlı yapacağım. Zeytinyağım yok. Bunu da yapacağım arkadaşlar. O da olur. Hemen kaşığımızı da alalım. Şimdi başlayalım soğanlarımızı kavurmaya. Şöyle kavuruyorum. Öldürüyoruz soğanları. Soğanlar kavrulurken pirinci de hazırlayacağım. Şöyle bakın, çok az. Yani tepeleme 1,5 yemek kaşığı kadar en fazla pirinç kullanacağım. Fazla değil. Yani böyle bir taraftan da pirinçlerimi yıkayacağım. Bayağı bir soğanlarım bakın kavruldu. Hemen şimdi üzerine suyunu ilave edeceğim. 1 su bardağı suyunu koyuyoruz. Pirinci ilave ediyoruz. Önden bir pirinçleri biraz pişireceğiz. Orada değil. Şöyle karıştırıyoruz. Ve kaynamasını bekliyoruz. Bu şekilde biraz pirinçleri pişireceğiz. Yemeğimiz şu anda kaynıyor. Biraz tuz atıyorum. Biraz şeker atacağım. Şöyle bir
tatlı kaşığı kadar da şeker ilave ettim. Bakın pirinçlerim pişmeye başladı. Suyu çekmeye başladı. Yaz aylarının en lezzetli yemeklerinden bir tanesidir. Hafif olması sebebiyle çok güzel tüketilir yani. Şöyle gösterelim. Ekşili olduğu için çok hafif olan bir yemek. Bakın şimdi yemeğimiz bayağı bir kaynadı. Suyunu yavaş yavaş çekti. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bu kabakları ilave edeceğiz. Böyle ilave ediyoruz. Suyunu da ilave ediyoruz. Çünkü ekşili su var ya. Limon suyu bu. Onu da ilave ediyoruz. Ekşisiyle birlikte hafif hafif artık kabakları böyle hafif çevireceğiz. Tıkırdatacağız. Şöyle bir kapak kapatalım ki bu şekilde bir iki dakika hemen kaynayacak. Fazla değil. 1-2 dakika bu şekilde kaynatıyoruz. Şöyle bakalım. Bakın yemeğimiz çok güzel şu anda pişiyor. Böyle yavaş karıştıralım ki dağıtmayalım. Tıkır tıkır ekşili ekşili. Ay düşme. Birazcık karabiber dökeceğim. O da az kalmış. Ne olursa artık onu ilave ediyorum. Soğan vardı. Yeşil soğanlarımız. Onu böyle üzerine. Onları da atıyoruz. Birazcık da dereotu. Tabii bunları ben dolapta bayağıdır yıkadım şey ettim ama biraz kurumuşlar. Onları da ilave ediyorum. Bakın. Bu şekilde 2-3 dakika daha kaynatıyoruz ve kapatıyoruz. Kapatalım ki pişsin. Bakalım. Şöyle hafif karıştırıyoruz. Evet, pirinçler önden attığımız için şu anda pişme noktasında. Kabaklar zaten garanti pişecektir. Azıcık daha. Şöyle pirince baksana bakalım pişmiş mi? Hemen bir kontrol. Bir tek pirinç tanesiyle pişmiş sayılır. Ekşili güzel olmuş. Tekrardan bakalım. Tamam, artık ocağı kapatıyorum. Pirinçlerim de pişti. Kabaklar zaten pişer. Çok incecik. Oo, çok güzel oldu yalnız. He. Ocağımızı kapatacağız. Kapatıyorum. Tamamdır. Yemeğimiz pişti. Hazır şu anda. 2 dakika dinlensin. Evet, kabak sıyırma yemeğimiz hazır oldu. Tek bir kabakla hazırladığımız yemek. Hemen şimdi servis tabağına koyalım ve nasıl olduğunu, tadına, tuzuna hep birlikte bakalım. Hemen başlıyoruz. Şöyle gösterelim. Oldu. Çok da güzel oldu. Hemen tabağımıza şimdi koyacağım birazını. Şöyle bakın arkadaşlar, görüyorsunuz mu? Sıyırma da sıyırma yani. Şöyle. Maşallah. Evet, yemeğimiz süper oldu. Hemen tadına tuzuna hep birlikte bakacağım tabii ki de. Hemen tadına hep birlikte bakıyoruz. Haydi bakalım. Şöyle yakın plandan yine gösterelim. Hemen kabaklarından. Süper. Sıcak olabilir. Çok olmadı, kapatalım. Çok güzel olmuş. Bol ekşili. Yarım limon fazla bile gelmiş. Bol ekşili ve çok da güzel olmuş. Pirinçler pişmiş, soğanlar pişmiş. Hepsi çok güzel pişmiş. Çok hafif, aşırı derecede bakın. Hafif bir yemek. Süper olmuş.
Ben çok beğendim. Çok hafif, aşırı derecede lezzetli bir kabak sıyırma yemeği yaptık. Hemen yapın, tam bir yaz yemeği. Kabakla yapılan neler var? Kızartma yapabilirsiniz, dolma doldurabilirsiniz. Tabi videolarım da var. Linklerinde açıklama kartlar bölümüne bakarsanız zaten şurada çıkanlara tıklarsanız oralara koyabilirim. Şimdilik videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. En güzel videolarımdan hemen haberiniz olsun. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel tariflerde görüşmek üzere.